Niye hep böyle başlıyorum? Dur. Herkese merhabalar. Bugün lazanya yapıyoruz. Eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Böylece tariflerden daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Geçen hafta Muhammed bir tarif yapmıştı. Fettuccine Alfredo ile gelmişti. Özel bir tarif olduğunu söylemişti. Bu defa ben de lazanya tarifiyle birlikte geliyorum. Bakalım, başlayalım. Size malzemeleri göstereyim. Çok lezzetli, çok güzel. Yine böyle İtalyanı yakalamaya çalıştık. Bakalım neler var önümüzde. İlk önce soğanlarımız var. Soğanlarla başlayacağız. Sarımsaklarımız var. Kıyma, havuç, mozzarella, taze mozzarella peyniri aldık. Bir top haline satılıyor onlar. Onları ince dilimler halinde doğradık. Onun dışında burada biraz nane, maydanoz ve fesleğen karışımımız var. Ricotta peynirimiz, biraz mozzarella rendemiz, parmesan rendemiz ve domates rendemiz var. Onun dışında beşamel sos içinde süt, tereyağı, un ve tabii ki de ana malzememiz lazanya yaprakları diyeyim artık. Ne diyeyim? Şimdi tencerenin altını yakıyoruz. Tenceremizin ısınmasını sağlıyoruz. Birazdan zeytinyağı ilave edeceğim. Biraz bol zeytinyağı ilave edeceğim. İtalyanlar zeytinyağını seviyor. Değil mi? Bence de. Zeytinyağı en güzel bir şey. Değil mi? Bir de oldukça doğal. Teşekkürler baba. Soğanları da ilave edeceğim. Evet, ideal lazanya için bu kıymalı karışımın, birazdan yapacağımız karışımın 3 saat civarı pişmesi lazım böyle kısık ateşte. Ama biz yarım saat yapacağız. Yarım saat de yeterli olacaktır. Kısık ateşte kendi halinde bırakabilirsiniz. Evet, soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlar renk alana kadar kavurmaya devam edeceğiz. Biraz renk almaya başladığında kıymayı ilave ediyorum. Şu anda ilave edebilirsiniz aslında. Sen nasıl yapıyorsun? Renk için. Renk aldıktan sonra mı? Evet. Bazıları her şeyi bir anda katıyorlar, bu şekilde yapıyorlar. Güzel olduğunda iddia ediyorlar. Ancak biraz ben böyle alışım. Soğanı azıcık kavuruyorum. Biraz renk almaya başladığında kıymayı ilave ediyorum. Sarımsaklarımızı ilave edeceğiz. Burada şöyle söyleyeyim. 4-5 diş sarımsak var. Onları ince ince kıydım. İlave ediyorum. Evet, İtalyan usulü bir lazanya yapıyoruz. Ancak kendimizden de bir şeyler katıyoruz. Ama o aşamaya gelmeden önce kıymalarımızı ilave edelim çünkü soğanlar kendilerini salmaya başladılar. Burada 500 grama yakın, belki de 500 gram kıyma var. Bol kıyma, güzel. Tuzu ve baharatları şimdi eklemiyoruz. Çünkü suyu çekmesini istemiyoruz. İlk önce bir kendi suyuyla pişip kendine gelsin kıymalar, soğanlar, iç içe geçsin. Evet. Bu şekilde biraz pişiriyoruz. Kıymalarımız yavaş yavaş pişmeye başladı. Daha çiğler tabii ki ama rendelediğimiz havucu ilave ediyoruz. Bu aşamada Muhammed'in söylediğine göre kendisi sucuk katıyormuş, lezzeti daha iyi yapıyormuş. Yani yurt dışında da bunun bu şekilde olduğunu söyledi. Değil mi? Sucuk. Evet. Benim tarifim biraz farklı var. Evet, onda sen farkların varsa söyle bana. Benim fettuccine'imle onun fettuccine'si arasında da belli farklar var. Yani. Ama ikimiz de en beğendiğimiz tarifleri yapıyoruz değil mi? Evet ama genelde çok farklı bir tarifeler var. Mesela fettuccine alfredo bayağı var tarifeler yani. Benim soya soslu mesela bir gün yapabilirim. Gerçekten yiyen parmaklarını yiyor. Yani onu da yiyor, onu da yiyor. Muhammed'inki ise fesleğen soslu. Ve birkaç tane de güzel karışımı var. Onu da zaten şu kenardan, yukarıdan izleyebilirsiniz. Şu an kıymalarım istediğim kıvama gelmeye başladı. Artık tuzunu, baharatını ilave edebilirim. Tuzunu ilave ediyorum. Kırmızı biber, pul biber de olur, toz biber de olur. Karabiber. Ben karabiberi gerçekten çok seviyorum ve neredeyse bütün tariflerimde karabiber kullanıyorum. Ve inanılmaz güzel lezzet veriyor. Her şeye. Çok güzel kıvam aldı. Baharatlarımızı ekledik. Muhammed'in de tavsiyesiyle birlikte
Bir de kuru zencefil ilave ediyoruz. Çok az. Çok az. Tamam. Yeter. Bu etin tadını ortaya çıkarıyor. Deneyebilirsiniz. Evet, kıymalarımız çok güzel harmanlandı diğer içeriklerle. Şimdi domates püremizi, rendemizi ilave ediyoruz. Domates rendemizin üzerine yeşillikleri ilave ediyoruz. Yeşil olarak ne demiştik? Biraz fesleğen, biraz maydanoz ve çok az da nanemiz var. Onu da karıştırıyorum. Oh, mis gibi. Şimdi bunlar bir kenarda hafif hafif, yavaş yavaş pişsinler. Sonra bakalım. Bu sırada biz de beşamel sosumuza devam edeceğiz. Yani bir yarım saat bırakacağız. Son yarım saat içerisinde beşamel sosumuzu yapacağız. Ondan sonra peynirlerimiz ve lazanya yapraklarımızla devam ediyor olacağız. Beşamel sosumuz için yaklaşık 2 kaşık olacak şekilde tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız erimek üzereyken 2 kaşık da un ilave edeceğiz. Sonra onları bir güzel kavuracağız. Unumuz renk alacak. Burada önemli olan, yani tereyağı kıvamını anlamanız için unun böyle çok katılaşmaması lazım. Yani böyle yumuşak bir püre kıvamında olması lazım. Eğer böyle olmuyorsa, katı kalıyorsa, topak topak kalıyorsa tereyağını az koymuşsunuz demektir. Sanıyorum 1 dakika sonra sütümüzü ilave edebiliriz. Bu sefer ben acıktım. Bu sefer sen acıktın. Evet. İnsan yemek yaparken doyuyor. Böyle bir şey var. Bu arada yarım saattir kıymalarımız pişiyor kısık ateşte. İkinci yarım saat içerisindeyiz. O sırada da beşamel sosumuzu yapalım dedik. Şöyle bir karıştıralım. Oo, çok güzel. Bu arada beşamel sosu da unutmayalım. Sütümüzü katalım. Beşamel sos yaparken biliyorsunuzdur, karıştırmayı bırakmamamız lazım. Her an dibi tutabilir. Ve bütün böyle kremalı ve böyle bu şekilde yani beşamel soslu tariflerde kullanabileceğiniz birkaç baharat var. Bunlardan bir tanesi mutlaka karabiber, diğeri de muskat. Muskatı şöyle göstereyim, böyle top halinde satılıyor. Onu rendeliyorsunuz. Biz de birazdan katacağız. Rendeledik şu şekilde. İnanılmaz güzel bir lezzet veriyor. Yani bütün kremalı yemeklerinizde ve beşamel soslu yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Ama yoğun bir şey. Yani ben şu an mesela çeyreğini rendeledim. Ki normalde tariflerde çok az bir şey söylerler. Çeyreği değil. Ben çeyrek her zaman yemeğime bir çeyrek rendelerim yani. Yarıya yakın bazen. Kişi sayısına bağlı. Beşamel sosumuz kıvam alana kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz kaynadığı vakit altını kapatacağız. Biz bu lazanya tarifine kendimizden de bir şeyler katacağız demiştik. Onun ne olduğunu açıklayayım bu sırada. Normalde kolay lazanya denilen tarifte bu kıymalı karışım yapılır. Beşamel sos hazırlanır. Beşamel sosu koyarsınız. Onun üzerine lazanya yapraklarını koyarsınız. Sonra kıyma, beşamel, lazanya yaprağı olarak yukarıya kadar, tamamlanana kadar yani kullandığınız kap dolana kadar koyarsınız bunları. Ama bunun orijinal halinde, yani bu kolay tarif. Orijinal halinde bir peynir karışımı yaparsınız. Bunda da alta özellikle şu bahsettiğimiz ricotta peynirini, içine yine böyle biraz maydanoz, baharatlar koyarsınız ve daha sonra yine parmesan ve mozzarella ile de takviye yaparaktan beşamel sos yerine onu kullanarak gidersiniz. Biz bu ikisini de karıştırarak yapıyoruz şu an. Kendi damak tadımıza da uysun diye. Şimdi bu kaynadı. Ben içerisine muskat rendemizi ilave ediyorum. Biraz tuz ilave ediyorum. Çok değil, peynirimiz var. Birazcık da karabiber ilave ediyorum. Eğer ki görsel olarak daha iyi durmasını istiyorsanız beyaz biber de kullanabilirsiniz. Altını kapatıyorum. Güzelce kaynadı zaten. Baharatlarla da iç içe geçiriyorum. Sonra kenara alacağım. Karıştırmaya devam edin. Yoksa yine dibi tutabilir. Ben genelde böyle altını kapadığım gibi hani bırakıp gidenlerdendim. Döndüğünde de niye bunun dibi tuttu diyordum. Biraz böyle devam edin en azından 1 dakika. Evet, şimdi tam 1 saat oldu. Kıyma karışımımızı
şu şekilde gösterebiliriz. Siz 3 saate kadar da pişirebilirsiniz. Minimum yarım saatte de tutabilirsiniz. Suyunu bir güzel çekti. İyicene birbirine girdi. Çok güzel bir koku var. Bir karıştırdık küçük ve tekrardan kapattık. Şimdi artık malzemeler hazır. Lazanya yapmaya geçebiliriz. Öncelikle 190 derecede fırınımızı açtık. Fırınımız ısınıyor. Ve böyle bir kap alıyoruz. Kabımıza ilk önce beşamel sosumuzdan birazcık koyuyoruz altına. Beşamel sosumuzu kabımızın yüzeyini kaplayacak şekilde bir güzel koyuyoruz, dağıtıyoruz. Üzerine şimdi lazanya yapraklarımızı koyacağız. Bu aldığınız lazanya yaprakları eğer önceden kaynatılmaya ihtiyaç yok yazıyorsa, mesela biz Barilla'nınkini aldık. Barilla'nın gerçekten bütün ürünlerini çok seviyoruz. Onda öyle bir ihtiyaç yok. Önceden kaynatmanıza gerek yok. Direkt bu işleme geçip işleme devam edebilirsiniz. Üzerine kıymayı ilave ediyoruz. Şimdi üzerine çok az daha beşamel sos gezdirip ricotta peynirimizi ilave edeceğiz. Ricotta peyniri çok fazla lor peynirine benzeyen bir peynir. Bu yüzden dilerseniz direkt olarak lor peyniri de kullanabilirsiniz ama bunun kremsi bir yapısı var yani. O yüzden eğer edinebiliyorsanız tabii ki de bunu tercih ederiz. Şimdi üzerine parmesan rendesi ilave ediyoruz. Bu kokuya bayılıyorum. Bayılıyorum. Ve sadece ilk katman için, ben şu an bizde açık olduğu için diğeri yetmezse diye rendesini koyacağım. Geri kalanını taze mozzarella olarak devam edeceğim. Rende olarak da yapabilirsiniz dilerseniz. Ama taze daha iyi oluyor. Şimdi daha demin koyduğumun aksine tam 90 derece dik olacak şekilde koyacağım. Daha bütün kalıyor çünkü tarif. Kıymayı tekrardan ilave ediyorum. Çok güzel kokuyor. Lazanya yapraklarının üzerinin tamamen ıslanmasını istediğimiz için sosların mümkün olduğunca, yani beşamel sosu belki o kadar yaymıyoruz ama kıymanın tamamen üzerine gelmesine dikkat edelim. Köşeleri de ihmal etmeyelim. Biz de o şekilde yaptık. Şimdi tekrardan biraz böyle beşamel sosumuzdan, çok yoğun olmayacak şekilde. Çok yoğun olduğunda bayabiliyor. Şimdi tekrardan ricotta peynirimizi. Bunlar fırında eriyecek. Şimdi tekrardan parmesan ilave ediyoruz. Bu defa biraz daha bol koyacağım. Şimdi daha demin rende olarak koymuştuk ama bu defa mozzarella, böyle ince ince kestilmiş mozzarellaları üzerine dilim dilim koyuyorum. Siz birinden birini seçebilirsiniz. Bu şekilde iki seçeneği de görmüş olduk. Şimdi diğer lazanya katlarımızı bu şekilde aslında doldurana kadar devam edeceğiz. Şu şekilde koymuştuk. Sonra böyle koyduk. Şimdi tekrardan bu şekilde koyuyorum. Üzerine tekrardan kıymadan ilave ediyorum. Biz şimdi bunu 3 kişi yiyeceğimiz için bu aşamada bırakıyoruz ve 500 gram kıymayla başlamıştık bu yüzden. Eğer ki siz bunu tamamen doldurmak istiyorsanız, böyle bir kabı ya da daha büyük bir kabı yapmak istiyorsanız, ideal tarifinde zaten 1 kilo kıyma kullanmanız gerekecektir. Son kalan beşamel sostan ilave ediyorum. Şöyle hafif hafif. Ben bunu daha önceden denemiştim. Başka bir lazanya tarifim, çok daha küçük bir yaştayken. Aldığım tarifte beşamel sos çok yoğundu ve beni çok baymıştı. Bir porsiyonu bile bitirememiştim. Zaten benim böyle kremalı
beşamel soslu yiyeceklere karşı belli bir süreden sonra yiyememe, mide bulantısı yaşama gibi durumlarım olabiliyor. Öyle bir sorun varsa kesinlikle çok tutmayın beşamel sosu. Peynirler zaten inanılmaz güzel aroma verecektir. Biz onu zaten bir şekilde iç içe geçiriyoruz. Neyse, şu an şu aşamaya geldik. Son beşamel soslarımızı koyduk. Şimdi tekrardan ricotta peynirimizden koyuyoruz. Son olarak mozzarellaları koyuyorum ve işlemi tamamlıyorum. Evet, lazanyamız şimdilik hazır. Yani hemen hemen hazır. Pişmesi lazım sadece. Bunun için son 2 tüyoyu da veriyorum. Sonra doğru fırına. İlk önce 190 derecede fırını ısıttım. Sonra bir tane alüminyum folyoyu alıyorum. Üzerine eğer fıs fıs yapabiliyorsanız onunla, eğer yoksa şu şekilde biraz yağ koyuyoruz. Ve gelecek şekilde bir güzel kapatıyoruz. 190 derecede ısınmış olan fırınımıza lazanyamızı koyacağız. 25 dakika alüminyum folyoyla, sonra alüminyum folyoyu kaldıracağız. 25 dakikada alüminyum folyo olmadan pişecek. Dediğim gibi toplamda 50 dakika pişecek. Sonrasında görüşmek üzere. Lazanyamız hazır. Çok güzel kokuyor. Şimdi servis yapacağız. Servis yaparken de sizinle paylaşacağız. Sonra da tadım yaparız tabii ki. Geçen sefer bana yaptığın acımasızlığı hatırlıyorum ve hatırlatıyorum. İlk önce bir koklayayım. Belli. Belli değil mi? Şöyle yapalım. Hadi bakalım. Tam anlayamadım. Gerçekten mi? Yok. İşte böyle. We have to understand. Yalnız peynirlerle öyle güzel olmuş ki. O sadece hani kolay yöntem dediğim beşamel sosludansa bu harika. Yemek istiyor musun sen de? Yok, ben iyiyim. Yeter. O zaman biz içeride devam edelim. Mutlaka deneyin ve eğer denerseniz yorumlarda nasıl yaptığınızı, beğenip beğenmediğinizi ya da ekstra bir tavsiyeniz vardır. Duymak, öğrenmek isteriz. Hepinizi öpüyorum.